Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yarım asır boyunca Sovyet siyasetinde ve Kızıl Ordu'nun en üst kademelerinde yer alan Kliment Voroshilov'dan bahsedeceğiz. Kliment Yefremovich Voroshilov, Sovyetler Birliği tarihinin en tanınmış isimlerinden biridir. O, yalnızca bir asker ya da politikacı değil. Çarlık Rusyası'nın yoksul işçi mahallelerinden yükselerek sosyalist devrimin önder kadroları arasına katılan, Sovyet Devleti'nin kuruluşundan 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar ülkenin en önemli görevlerinde bulunan isimlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Bugün Voroshilov denildiğinde akla çoğunlukla mareşal üniforması gelir. Ancak onun hikayesi yalnızca cephelerde geçen bir askerlik kariyeri değildir. Aynı zamanda işçi sınıfı mücadelesinin, Bolşevik hareketin örgütlenmesinin, Sovyet Devleti'nin inşasının ve sosyalist ideallere bağlılığın hikayesidir. Peki Voroshilov nasıl bu kadar etkili bir figür haline geldi? İç savaştaki rolü neydi? Stalin'le ilişkisi nasıl şekillendi? Kızıl Ordu'nun gelişiminde gerçekten nasıl bir pay sahibi oldu? Gelin işçi sınıfının saflarından yükselerek Sovyetlerin simge isimlerinden biri haline gelen Voroshilov'un hayat hikayesine birlikte yakından bakalım. Voroshilov 4 Şubat 1881 tarihinde Yekaterinoslav guberniyasında bugünkü Ukrayna sınırları içerisinde yer alan Verhniye köyü yakınlarında dünyaya geldi. Ailesi oldukça yoksuldu. Babası demiryolu işçisi olarak çalışıyor, annesi ise tarım işlerinde emek veriyordu. Çocuk yaşlardan itibaren ağır çalışma koşullarıyla tanıştı. Küçük yaşta çobanlık yaptı, ardından çeşitli fabrikalarda işçilik yapmaya başladı. Sanayi kentlerinde geçen gençliği boyunca işçilerin uzun çalışma saatlerine, düşük ücretlere ve çarlık yönetiminin baskıcı uygulamalarına yakından tanık oldu. Bu deneyimler onun siyasal düşüncelerini şekillendirdi. Henüz genç yaşlarda işçi hareketlerinin içine katıldı. O dönemde Rusya İmparatorluğu'nda sosyalist hareket hızla büyüyordu. Bu nedenle Marksist fikirlerle tanışması uzun sürmedi. Fabrikalarda gizli toplantılar düzenleniyor, işçiler arasında bildiriler dağıtılıyor ve Çarlık rejimine karşı örgütlenme çalışmaları yürütülüyordu. Voroshilov da bu hareketin aktif isimlerinden biri haline geldi. 1903 yılında Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne katıldı. Partinin Bolşevik kanadını destekledi ve kısa süre içerisinde güvenilir bir örgütçü olarak tanındı. Defalarca tutuklandı, polis gözetimine alındı ve sürgün cezalarıyla karşılaştı. Buna rağmen siyasi faaliyetlerini bırakmadı. Çarlık yönetiminin baskıları onun devrimci kararlılığını kırmak yerine daha da güçlendirdi. 1905 devrimi sırasında Lugansk'taki işçi hareketinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Fabrikalarda grevlerin örgütlenmesine katkı sundu. İşçi konseylerinin oluşturulması için çalıştı. Her ne kadar 1905 devrimi başarıya ulaşamamış olsa da bu süreç Bolşevik kadroların önemli bir deneyim kazanmasını sağladı. Voroshilov da bu kuşağın yetişmiş kadrolarından biri olarak öne çıktı. 1917 yılına gelindiğinde Rusya büyük bir dönüşümün eşiğindeydi. Şubat devrimi Çarlık rejimini sona erdirdi. Sonrasında aynı yıl gerçekleşen Ekim devrimi ise işçi ve köylü iktidarını hedefleyen yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Voroshilov, Bolşeviklerin iktidarı ele geçirme sürecinde aktif görev almıştır. Özellikle Lugansk ve çevresinde Sovyet iktidarının kurulması için önemli çalışmalar yürüttü. Ardından başlayan Rus İç Savaşı yılları Voroshilov'un hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. 1918 yılında genç Sovyet Cumhuriyeti hem içeride Beyaz Ordu kuvvetleriyle hem de dış müdahalelerle mücadele etmek zorundaydı. Voroshilov bu süreçte Kızıl Ordu'nun örgütlenmesinde görev aldı ve çeşitli cephelerde komutanlık yaptı. İç savaş sırasında en dikkat çeken görevlerinden biri Tsaritsyn'in savunmasıydı. Bugünkü Volgograd olan bu şehir hem stratejik hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyordu. Burada Stalin'le yakın çalışma fırsatı buldu. İkili arasındaki siyasi dostluk ve güven ilişkisi de bu yıllarda güçlendi. Sosyalist tarihi açısından Tsaritsyn savunması genç Sovyet devletinin ayakta kalmasında önemli mücadelelerden biri olarak kabul edilir. İç savaş boyunca Voroshilov'un en belirgin özelliklerinden biri cepheden ayrılmayan bir komutan olmasıydı. Askerlerle aynı koşullarda yaşamaya çalışması, disipline önem vermesi ve moral sağlaması nedeniyle birçok Kızıl Ordu mensubu tarafından saygıyla anıldı. Aynı zamanda siyasi komiserlerle askeri komutanlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi için de çaba gösterdi. 1921 yılında iç savaş sona erdiğinde Sovyetler büyük ölçüde güvenliğini sağlamıştı. Ancak ülke savaşın yıkıcı etkileriyle karşı karşıyaydı. Ekonomi harap olmuş,
Ulaşım sistemi zarar görmüş ve milyonlarca insan savaşın sonuçlarından etkilenmişti. Bu dönemde Voroshilov askeri alandaki çalışmalarını sürdürürken Sovyet Devleti'nin yeniden yapılanma sürecine de katkıda bulundu. 1925 yılında Mihail Frunze'nin ölümünün ardından Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiseri görevine getirildi. Bu görev bugünkü anlamıyla Savunma Bakanlığı'na denk gelmektedir. Aynı zamanda Devrimci Askeri Konsey'in başkanlığı görevini de üstlendi. Böylece Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey yöneticilerinden biri haline geldi. 1920'li ve 1930'lu yıllar boyunca Sovyetler Birliği hızlı bir sanayileşme ve modernleşme sürecine girdi. 1. ve 2. 5 yıllık planlar kapsamında ağır sanayi, makine üretimi ve savunma sanayisi büyük ölçüde geliştirildi. Voroshilov da Kızıl Ordu'nun bu sanayileşme süreciyle birlikte modern silahlarla donatılması için çalışmalar yürüttü. Tank üretiminin artırılması, topçu birliklerinin güçlendirilmesi, askeri eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması ve yeni subay kadrolarının yetiştirilmesi bu dönemin öncelikleri arasında yer aldı. 1935 yılında Sovyetler Birliği'nde en yüksek askeri rütbe olan Sovyetler Birliği Mareşalliği oluşturulduğunda bu unvanı alan ilk 5 kişiden biri Voroshilov oldu. Bu durum onun devlet ve parti yönetimi içerisindeki saygın konumunu gösteriyordu. 1930'lu yıllarda Sovyet savunma doktrini önemli değişimler yaşadı. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda hava kuvvetleri, zırhlı birlikler ve mekanize savaş anlayışı geliştiriliyordu. Voroshilov bu dönüşümün çeşitli aşamalarında görev aldı. Günümüzde tarihçiler Sovyet savunma sanayisinin kısa süre içerisinde dünyanın en büyüklerinden biri haline gelmesinde Sovyet hükümetinin ve Voroshilov'un yürüttüğü kapsamlı sanayileşme politikalarının belirleyici olduğu konusunda hemfikirdir. 1939-1940 Sovyet-Finlandiya Savaşı sonrasında Kızıl Ordu'nun çeşitli eksiklikleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Bu sürecin ardından Savunma Halk Komiserliği görevi Semyon Timochenko'ya devredildi. Voroshilov ise devlet yönetimindeki etkisini sürdürdü ve Savunma Komitesi gibi önemli yapılarda görev almaya devam etti. 22 Haziran 1941'de Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla Büyük Yurtseverlik Savaşı başladı. Bu savaş Sovyet halkının tarihindeki en ağır sınavlardan biri oldu. Voroshilov savaşın ilk aylarında Kuzeybatı cephesinde ve özellikle Leningrad'ın savunulması sürecinde görev aldı. Leningrad, Nazi ordusunun en önemli hedeflerinden biriydi. Şehrin savunması milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkiliyordu. Leningrad savunması Sovyet halkının büyük fedakarlıkları sayesinde başarıya ulaşmıştır. Şehir teslim olmamış ve bu direniş savaşın sembollerinden biri haline gelmiştir. Daha sonraki dönemde Voroshilov cephe komutanlığından çok devlet yönetimi ve askeri koordinasyon görevlerine ağırlık verdi. Devlet Savunma Komitesi bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Partinin deneyimli isimlerinden biri olarak özellikle askeri organizasyon ve siyasi koordinasyon alanlarında çalışmayı sürdürdü. Savaşın sona ermesiyle birlikte Sovyetler Birliği büyük bir zafer kazanmış ancak aynı zamanda korkunç kayıplar vermişti. Ülkenin yeniden inşası yeni dönemin en önemli hedefi haline geldi. Voroshilov da savaş sonrasında yüksek devlet görevlerinde bulunmaya devam etti. 1953 yılında Stalin'in ölümünden sonra Sovyet yönetiminde yeni bir dönem başladı. Voroshilov bu süreçte Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti Prezidyumu Başkanlığı görevine getirildi. Bu makam devlet başkanlığına denk gelen en üst anayasal görevlerden biriydi. Sovyet devletini uluslararası düzeyde temsil etti, yabancı hükümet temsilcilerini kabul etti ve çok sayıda resmi ziyarette bulundu. Yaşamının ilerleyen dönemlerinde aktif siyasetten yavaş yavaş çekildi. Buna rağmen Sovyet toplumunda saygınlığını korumuştur. Devrimin ilk kuşağından hayatta kalan en önemli isimlerden biri olarak görülen Voroshilov, özellikle iç savaş gazileri ve Kızıl Ordu mensupları arasında önemli bir sembol olmaya devam etmiştir. Voroshilov 2 Aralık 1969 tarihinde Moskova'da hayatını kaybetti ve Kremlin Duvarı mezarlığına defnedildi. Bu mezarlık Sovyet tarihinin en önemli isimlerinin bulunduğu onursal bir anıt alanıdır ve buraya defnedilmek dünya sosyalist tarihinde en büyük saygı göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Evet dostlar, Voroshilov'un mirası bugün de Sovyet tarihinin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Onun hayatı yalnızca bir politikacı ya da bir mareşalin biyografisi değildir. Yoksul bir işçi ailesinden çıkarak devrimci mücadeleye katılmış, Çarlık düzenine karşı örgütlenmiş,
İç savaş yıllarında Kızıl Ordu saflarında görev almış, Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin gelişiminde uzun yıllar sorumluluk üstlenmiş ve devletin en üst makamlarına kadar yükselmiş bir isimdi. Yaklaşık 60 yıl boyunca Sovyetlerde farklı kademelerde görev alan Voroshilov, sosyalist düzenin kurulması ve korunması için çalışan kuşağın en tanınmış temsilcilerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Sovyet halkı onu sosyalist devrime ömrünü adamış, parti disiplinine bağlı, halktan kopmayan ve Sovyet devletinin kuruluş kuşağını temsil eden önemli bir lider olarak değerlendirir. Sovyetler Birliği'nin kuruluşu, savunması ve kurumsallaşması sürecinde uzun yıllar boyunca etkili rol oynamış ve Sovyet tarihinin en tanınan simalarından biri haline gelmiştir. Onun yaşam öyküsü 20. yüzyılın en büyük siyasal dönüşümlerinden biri olan Sovyet deneyiminin devrimden sanayileşmeye, iç savaştan büyük yurtseverlik savaşına ve savaş sonrası yeniden yapılanmaya uzanan geniş tarihsel serüveninin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve Sovyet tarihi üzerine hazırladığımız yeni içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.